Türkiye'nin tank katili Leontas seri üretime başladı. Evet, çarptığı zaman dünyanın en güçlü tankının bile kurtulamayacağı bir tank savar füzeden bahsediyoruz. Bu doğru. Ama ortada şöyle de bir gerçek var. OMTAS füzesi bunun baz modeliydi ve dünyadaki en gelişmiş tank savar silahlarından biri. O varken onun lazer güdümlü versiyonu olan Leontas'a ne gerek vardı? Sonuçta o görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip. Bu yarı aktif lazer güdüm. Karıştırılabilir olması, olumsuz hava koşullarında düzgün çalışmama ihtimali ve operatörün vurana kadar hedefi sürekli lazerle işaretlemek zorunda olması gibi dezavantajlardan bahsediyoruz. Bu dezavantajlar varken hiçbir dezavantajı olmayan OMTAS üzerinden bu versiyon neden geliştirildi? Bugün kafalardaki soru işaretlerini cevaplamak için Aura Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin yeni tank katilini yani Leontas'ı konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ana muharebe tanklarının ne kadar önemli olduğundan dakikalarca bahsetmeme gerek yoktur muhtemelen. Tanklar savaş sahalarına dahil olduğundan beri kara ordularının en yıkıcı güçleri. Bakın ne kadar güçlü ve zırhlı platformlar olurlarsa olsunlar. Son yıllarda şunu hep birlikte gördük. Artık tanklar içindeki personeli ve kendini koruma konusunda eskisi kadar güçlü değiller. Bugün konumuz olan sistem gibi anti-tank sistemleri hatta FPV dronlar bile tankları tehdit edebiliyor. Bunu en iyi Ukrayna Savaşı'nda gördük. Gerçi onun öncesinde Türkiye Bahar Kalkanı harekatında dünyaya tankların artık savunmasız olduğunu göstermişti. Ama tüm bunlara rağmen orduların tank talebi bitmiyor. Hala kara orduları envanterlerinde güçlü tanklar istiyorlar. Yani tankların karizması biraz çizilmiş olsa da bir kara savaşında hala karşınıza çıkacak en güçlü rakiplerden biri ana muharebe tankları olacak. İşte bu yüzden tanklara karşı geliştirdiğiniz sistemler oldukça önemli. İster kamikaze drone olsun, ister dolanan mühimmat, isterse de bugün konumuz olan füzeler gibi tank savar füzeler. Sahada bunlar kara savaşında dengeleri değiştirecekler. Düşünün bir tankın maliyeti 5-6 milyon doları buluyor. Bunu 30-40 bin dolarlık bir mühimmatla imha edebiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi gerçekten önemliler ve yine bu yüzden Türkiye tank savar meselesine çok önem veriyor. Bu konuda özellikle Roketsan'ın çalışmalarıyla Türkiye çok ciddi bir noktaya geldi. Kısa menzilden görüş ötesine kadar büyük bir teknoloji ailesine sahibiz. Şöyle çok kısa ve genel olarak özetlersek bu ailenin ilk üyesi Karaok. Karaok tek bir er tarafından omuzdan ateşlenebiliyor. Ağırlığı 16 kilogramın altında ve 2,5 kilometre etkili menzili var. Kısa menzilli at-unut tipi bir tank savar silahı. Orta menzil sınıfında bugün konumuz olan füzenin de baz modeli olan 4 kilometre menzilli OMTAS füzesi var. Bu görüntüleyici kızılötesi başlığa sahip. Çift yönlü veri bağı var. Hem at-unut bir sistem hem de uçuş esnasında hedef güncelleme gibi en modern yeteneklerin tamamına sahip. Bugün konumuz olan ve yeni seri üretime gelen Leontas orta menzilde kullanılan mühimmatlardan biri ama onun özelliklerine şimdi çok girmiyorum. Birazdan zaten detaylıca konuşacağız. Uzun menzilde ise Türkiye'nin UMTAS ve onun lazer güdümlü versiyonu olan Leontas füzeleri var. Özellikle taarruz helikopterleri, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar için geliştirildi bunlar. Ve fırlatıldıkları platformlara göre 8 ile 16 kilometreye kadar menzil imkanı sunuyor. UMTAS GM ailesi Blok 2 versiyonunda 50 kilometrenin üzerindeki hedeflere karşı saldırı gerçekleştirebiliyor. Son olarak da tankların ana silah sistemlerine entegre edilen Tanok füzesi 6 kilometre menzile kadar lazer güdümlü vuruş performansı gösteriyor. Yani Türkiye'nin tank savar füzelerde her alana hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesi var. Peki OMTAS varken Leontas neden ortaya çıktı? Çünkü baktığınız zaman OMTAS çok daha etkili. İşte bu geçiş bir dengenin sonucu ve aslında modern muharebe sahalarının bir gerekliliği. Sahadaki askeri etkinlikle ekonomik gerçekler arasında bir denge kurmaya çalışıyor şu an Roketsan. Çünkü bunun baz modeli olan OMTAS çok maliyetli bir füze. Evet, bünyesindeki kızılötesi arayıcı başlıkla gece gündüz her türlü hava koşulunda kusursuz şekilde çalışıyor. Fırlatıldıktan sonra hedefe otonom kilitleniyor. Hedef üzerine vuracağı noktayı bile değiştirecek kadar hassas çalışıyor. Sütre gerisinden atış gibi çok üstün operasyonel kabiliyetleri var. Bunlar doğru ama Aselsan'ın ürettiği bu görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık yüksek teknolojili, hassas soğutmasız termal sensörlere ve çok karmaşık mikroelektronik optik bileşenlere sahip olduğu için birim maliyeti çok yüksek bir başlık. Bu da mühimmatın birim maliyetini çok yükseltiyor. Birim maliyeti çok yüksek olan bir mühimmatı da özellikle yıpratma savaşlarında yoğun şekilde kullanamazsınız. Burada akla şöyle bir şey gelebilir. Savaşa girilmiş insanların yani askerlerin canı söz konusu. Böyle bir durumda maliyet hesabı mı yapılır diye düşünebilirsiniz. Ama bu duygusal yaklaşımlar sahadaki gerçekliğe çok uzak. Burada iki tane mesele var. Birisi ekonomi, birisi de savaşın sürdürülebilirliği ile ilgili. Birim maliyeti yüksek olan mühimmatlar çok hassas teknolojiler barındırırlar. Bu yüksek maliyetli mühimmatların hepsi için geçerlidir. Öyle olduğu için seri üretimleri daha yavaştır ve
sahada yoğun şekilde kullandığınızda üretim tüketimi karşılayamaz. Ortada kalırsınız. Ekonomi boyutuna baktığınız zaman da savaşta ekonomiyi düşünmezseniz uzun soluklu bir savaş ülkenizi çökertir. Bu mesele paranın insan canından daha kıymetli oluşu meselesi değil. Bugün yüksek maliyetli bir mühimmatı ekonominin karşılayamayacağı şekilde kullanan bir asker yarın tamamen mühimmatsız kalmak gibi bir gerçekle baş başa kalır. O yüzden Roketsan bu iki gerçeği göz önünde bulundurup baz model olan OMTAS'ın bu lazer güdümlü versiyonunu da geliştirdi. Çünkü lazer güdüm teknolojisi bu finansal ve lojistik engeli aşmak için en mantıklı adımdır. Yarı aktif lazer güdüm sistemlerinde füzenin burun kısmına çok karmaşık bir kızılötesi kamera yerine sadece hedeften yansıyan lazer ışığını algılayan çok daha basit ve çok daha düşük maliyetli bir fotodedektör yerleştiriliyor. Az önce söylediğimiz yüksek maliyet dezavantajını bu şekilde ortadan kaldırıyorsunuz. Peki bu LEOMTAS'ın etkisiz olduğunu mu gösteriyor? Yani LEOMTAS'ın özellikleri neler? Füzenin azami menzili üzerinden geliştirildiği OMTAS'ı aşmış durumda. 5,5 kilometreye kadar yükseldi bu menzil. Fiziksel boyutlarına bakarsak da uzunluğu 1,75 metre, çapı da 160 milimetre. Bu çap önemli bir detay. Çünkü geniş bir çap olduğu için yüksek tahrip gücüne sahip büyük boyutlu harp başlıkları bu mühimmatın içine yerleştirilebiliyor. Füzenin toplam ağırlığı 32 kilogram. Yani baktığınızda ağırlık da azaltılmış. Çünkü OMTAS'ın ağırlığı 35 kilogramdı. LEOMTAS fırlatıldığında personeli ya da fırlatan aracı tehlikeye atmayacak şekilde iki aşamalı bir roket motoru mimarisini kullanıyor. Daha önce de konuşmuştuk. Önce füzeyi belli bir mesafeye çıkaracak motor ateşleniyor. Sonra esas güçlü motor devreye giriyor. Harp başlığı kısmında da zırh delici tandem başlık, yüksek infilaklı parçacık etkili başlık ve termobarik başlık alternatifleri var. Hem atış öncesinde hem atış sonrası hedefe kilitlenebiliyor. Bu füzenin OMTAS'tan esas farkı yarı aktif lazer arayıcı başlık dedik ama bu lazer güdüm sisteminin nasıl çalıştığından ve dezavantajlarından hala detaylıca bahsetmedik. Avantajlarından bahsettik daha çok. Maliyeti çok düşürüyor. Daha hızlı üretilmesini sağlıyor. Peki nasıl çalışıyor derseniz bir lazer işaretleyici, bir hedef ve füzenin lazer arayıcı başlığı arasındaki bir senaryodan bahsediyoruz. Öncelikle hedef üzerine bir lazer ışığı gönderiyorsunuz. Yani lazer işaretleme yapıyorsunuz. Sonra füzeyi fırlatıyorsunuz ve füze o lazer işaretlemeyi takip ederek hedefi buluyor. Bu maliyeti düşürse de az önce de bahsettiğimiz gibi bazı dezavantajları var. Mesela operatör sürekli füze fırlatıldıktan sonra hedefe çarpana kadar hedefi işaretlemeye devam etmek zorunda kalıyor. Bunun dezavantajı operatörün risk altına girmesi. Bunun yanında bir de lazer güdüm konsepti hava koşullarından falan çok etkilenebilen bir konsept. Ama en büyük dezavantajı daha çok operatörle ilgili. Tabi burada şöyle önemli bir detay var. Bu işaretlemeyi illaki atışı yapan platformun kendisi yapmak zorunda değil. Onlar atışı yaptıktan sonra ileri gözetleyici piyade unsurları da bu işaretlemeyi yapabilir. Ama daha da önemlisi hedefi yukarıdan izleyen insansız hava araçları tarafından da bu işaretleme gerçekleştirilebilir. Ve bence en önemli olan kısım bu. Çünkü Türkiye bir yere operasyon düzenliyorsa orada hava sahasında insansız hava araçlarıyla hızlıca bir hakimiyet kuruyor. Bu hakimiyet elbette lazer işaretleme konusunda da Türkiye'ye ciddi avantajlar sağlayacak. Yani her ne kadar hala hava koşullarından etkilenebilecek olsa da operatörü riske atmadan bu iş en azından Türk ordusu tarafından rahatça yapılabilir. Bir de hava koşullarının bozuk olduğu durumda bu sistemi kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizde zaten OMTAS var. Bu gibi riskli durumlarda OMTAS'ı kullanırsınız. Daha olumlu koşullar oluşturduğunda da LEOMTAS'ı. Bu dengeli kullanım bile harp ekonomisi açısından elinizi rahatlatır. Peki LEOMTAS nasıl kullanılacak? Aslında çok fazla kullanım seçeneği var. Mesela piyade birlikleri bunu standart bir tripod fırlatma sistemi üzerinden kolayca ateşleyebiliyor. Yani portatif bir yapısı var. Ama aynı zamanda tekerlekli ya da paletli zırhlı platformlar tarafından da kullanılabiliyor. Özellikle Roketsan'ın geliştirdiği Yalman ve KAED'ye monteli Cirit gibi uzaktan komutalı silah kulelerine entegre edilebiliyor. Tabi bu sayede LEOMTAS, Kaplan ya da Pars gibi tanksavar araçların birincil mühimmat seçeneklerinden biri haline geliyor. Yani kullanım seçeneği çok fazla. Hedefe vurduğu zaman kurtulması çok zor çünkü tandem harp başlığı var. Tanklar kendilerini reaktif zırhlarla koruyor. Reaktif zırh dediğiniz şey iki metal plakanın arasına yerleştirilen bir patlayıcı. Bir tank savar füzesi çarptığı zaman ona doğru bir patlama etkisi oluşturuyor ve füzenin etkisini azaltıyor. İşte tandem başlık da çift aşamalı bir çalışma prensibine sahip. İlk başlık reaktif zırhı imha ediyor. İkinci başlık tankı vuruyor. O yüzden LEOMTAS'ın hedefini bulması yeterli. Bulursa zırhlı araçlardan tanklara kadar bütün rakiplerini imha edebilecek güce sahip. Tabi dünyada çok fazla rakibi var ama genel olarak rakiplerinin birim maliyetleri çok yüksek. OMTAS'ta olduğu gibi. Onların da ekonomik problemleri var. O yüzden de dünyadaki en belirgin muadili olarak Kornet füzesini gösterebiliriz ama LEOMTAS ondan çok daha modern. Yani kısaca özetlemek gerekirse Türk ordusu tank savar kabiliyeti bakımından zaten iyi bir noktadaydı. Şimdi LEOMTAS'ın envantere girişiyle piyade birliklerinin eli iyice rahatladı. Çünkü artık bir savaş durumunda maliyet hesabı yapmak zorunda kalmayacaklar. Bu da özellikle günümüz savaş sahalarında dengeleri tepeden tırnağa değiştirebilecek bir faktör. Yani kısaca özetlemek gerekirse Türk ordusu tank savar kabiliyeti bakımından zaten
iyi bir noktadaydı. Şimdi Leontas'ın envantere girişiyle birlikte piyade birliklerinin eli iyice rahatladı. Çünkü artık bir savaş durumunda maliyet hesabı yapmak zorunda kalmayacaklar. Bu da özellikle günümüz savaş sahalarında dengeleri tepeden tırnağa değiştirebilecek bir faktör. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.